Merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet arkadaşlar, sizlerle bugün değişik bir çalışma yapacağız. Öncelikle sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum arkadaşlar. Ya kanalıma verdiğiniz destekten dolayı sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Evet, bugün sizlerle hem basit hem de yarım saatin içinde bir lif yapacağız ve hemen kullanmaya başlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Çok basit ve güzel. Evet, 4 renkten yapacağız lifimizi. Evet, sarı rengimiz, pembe rengimiz, mavi rengimiz ve beyaz rengimiz olmak üzere 4 renkten yapacağız. Nasıl bir lif yapacağız? Hemen size onu da göstereyim sevgili arkadaşlar. Göstermeden önce sevgili arkadaşlar, Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Zilimi de aktif hale getirirseniz benim yapmış olduğum bütün işlerden de haberdar olursunuz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi lifimizi göstereyim arkadaşlar size nasıl bir lif yapacağız. Başlayacaksınız, bittiğini bile anlamadan sevgili arkadaşlar lifini bitireceksiniz. Bakın. Bu kadar basit bir lif arkadaşlar. Ben otururken hemen yaptım. Akşam canım sıkıldı. Otururken hazırladım. Dedim bu lifi arkadaşlarıma da ben göstermem lazım, anlatmam lazım. Size de hazırladım sevgili arkadaşlar. Çok basit. Bakın, şöyle bir minyatürünü yaptım. Sizlere yakından göstereyim diye. Yine böyle büyüğünü yaptım. Hani uzun lif yapmak isterseniz, yani böyle uzun oluyor ya arkadaşlar. Kenarını sizler dilediğiniz gibi yapın. Kenar süsünü dilediğiniz gibi yapın diye bu parçamda kenar süsü yapmadım. Evet sevgili arkadaşlar, kenarına basit bir tığlama yaptım vakit. Bakın, örneğimizde gerçekten ama gerçekten şöyle bakın arkadaşlar, gerçekten çok güzel. Bakın, hem basit hem çok güzel sevgili arkadaşlar. Bakın, gerçekten hem basit hem de çok kolay bir örnek sevgili arkadaşlar. Sizler de bu liften benimle birlikte yapmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar, hemen isterseniz iki renkten de yapabilirsiniz. İsterseniz tek renkten de yapabilirsiniz. Ama ben böyle rengarenk yaptım sevgili arkadaşlar. Siz de rengarenk yapmak istiyorsanız, bu tür böyle bir küçük yani bunun uzun lifini de yapmak isterseniz böyle bir parça başladım arkadaşlar. Tabi bunu devamını getirebilirsiniz, uzatabilirsiniz. Evet, hemen başlayalım mı sevgili arkadaşlar? Hemen beyaz ipimi elime alayım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim sevgili arkadaşlar. Hemen lifimize başlayalım. Evet. Fıstık yaparak başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Öncelikle 3 tane zincir çekelim. Ben elimdeki rahat ettiğim bir tığı kullanıyorum arkadaşlar. 4 numaralı bir tığ kullanıyorum. Normalde liflerimizi 7 numaralı tığlarla yaparlar. Bir zincir çektim, iki zincir çektim, üç zincir çektim, hatta 4 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Buraya bir fıstık yapacağım şimdi sevgili arkadaşlar. Bir, iki, üç. 3 tane doldurdum arkadaşlar. Burayı şimdi topluyorum. Topladım, bir tane de zincirle sıkıştırdım. Bir tane örümcek yapıyorum. Size şöyle küçük bir dilim daha anlatacağım sevgili arkadaşlar. Siz boyutunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Evet, bir tane fıstığımı yaptım. Bir tane örümcek yaptım. Şimdi yine bir, iki, üç. 3 zincir çektim. Hemen alttaki örümceğimizin tepesine batıyorum. 3 defa, bir, iki, üç. Bakın, 3 defa battım, hepsini birden topluyorum. Bir zincir sıkıştırdım. Bir tane daha sıkıştırıyorum tepeye. Şimdi yine bir tane daha örümcek. Bir zincirle sıkıştırdım örümceğimi. Yine buraya bir tane, bir, iki, üç zincir çektim. Hemen burası ilk başlangıcımız olduğu için 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir üst sıramızda bunu yapmayacağız. Evet, yine örümceğimizin tepesine battım. Bakın, bir, iki, üç. 3 kere fıstığımı doldurdum sevgili arkadaşlar. Bir tane de sıkıştırma, yine örümcek topladım, bir tane de sıkıştırdım. Şimdi dördüncü fıstığımı yapacağım. Bakın, bir örümcek, bir fıstık, bir örümcek, bir fıstık, bir örümcek. Yine fıstık yapacağız.
Bir, 2, 3. 3 tane fıstığımı doldurdum. Hepsini birden topluyorum. Sıkıştırdım. Yine bir örümcek. Şimdi bakın 4 tane fıstığımız oldu. 4 tane fıstığımız oldu. 1, 2, 3, 4 aralarında birer örümcek. Şimdi bir tane daha fıstık yapalım. Bakın size bunun aynısını anlatacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane fıstığımız var bakın. Siz boyutunu, uzunluğunu dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Fıstık sayılarımızı uzataraktan, arttıraraktan dilediğiniz boyuta yapabilirsiniz. Ben size modelimizi anlatabilmek için biraz küçük yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın. 3 tane fıstığımı yaptım, battım aynı yere. Hepsini bir topladım, bir sıkıştırdım. Bir tane daha sıkıştır. Bir topluyorum, bir de arkadan zincirle sıkıştırıyorum. Şimdi yine arkadaşlar burası bizim bitişimiz olduğu için bakın bitişlerde biliyorsunuz bu şekilde. Bakın bu şekilde olacak bitişlerimiz. Şimdi bu fıstığımızın hemen üstüne bakın döneceğiz artık. İlk sıramızı yaptık. Şimdi döneceğiz. Hemen buraya bir çekmiştim, 2 3 tane zincir çektim. Burası kenar sevgili arkadaşlar. Hemen fıstığımızın üzerine bir tane daha fıstık yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Bakın hepsini birden topluyorum. Bir zincir sıkıştırdım. Bir tane örümcek yapıyorum bakın. Bir tane örümceğimi yaptım. Bakın burada ne oldu? Köşemiz, yani şu köşemizi yapmış olduk. Şimdi bakın hemen şuradaki, bakın şuraya değil. Şunun dibine değil. Hemen şu fıstığımızın dibine, hemen şuraya batıyorum sevgili arkadaşlar. Bakın. Başını dolamadan battım. Bir tane zincirle sıkıştırdım. Şimdi burada artık zincir çekmeyeceğim. Sadece bacağını uzatacağım. Altta kenar ilk başlangıcımız olduğu için zincir çekmiştim. Şimdi burada bakın. Yine fıstık yapacağım hemen bu fıstığın üstüne. Bakın bacağını uzattım ipimin. Hemen 3 defa. 1, 2, 3. Hepsini birden topluyorum. Bir zincir çektim, topladım. Bir de sıkıştırma yaptım. Yine örümcek yapıyorum bakın. Bu şekilde ipimin arasına giriyorum. Örümceğimi yaptım. Bir de sıkıştırma örümceği zinciri yaptım. Hemen geldim yine fıstığımın dibine battım. Bakın. Bakın sevgili arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde örneğimiz bu şekilde tamamlanıyor. Üst üste yapıp gideceğiz bunu. Yine hemen 1, 2, 3 doldurdum. Hepsini bir topladım. Bir zincir çektim. Örümceğimi yapıyorum bakın. 2 zincirimin arasına batıyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen geliyorum. Burada yine fıstığımızın yönüne de dikkat edelim. Hemen fıstığımızın dibine battım. Hepsini bir topladım. Başını dolamadan, pardon. Yine burada ipimi uzattım. Buraya 3 tane fıstığın tepesine batacağım. 1, 2, 3. Bakın. Gevşek oldu arkadaşlar dibi. 1, 2, 3. Topladım. Bir tane zincir çektim. Bir de sıkıştırma yaptım. Yine örümcek yapıyorum. Bakın bu şekilde ya. Şuradan dibinden tutuyorum. Şu şekilde yapın arkadaşlar. Hemen şu araya batıyorum. Bir tane zincir. Geliyorum yine bu fıstığımızın hemen dibine. Buraya batıyorum sevgili arkadaşlar. Bakın. Yine burada bir tane uzatıyorum. 3 defa aynı yere batacağım. 1, 2, 3. Bakın 3 defa aynı yere battım. Hepsini birden topluyorum. Bir tane sıkıştırma zinciri yapıyorum. Geriye dönüyorum.
Yine burada arkadaşlar bakın. Örneğimizin ilk sırası çıktı. Örneğimizin püf noktası bu. Örneğimiz hep bu şekilde devam ediyor. Evet, yine tekrar örümcek yapalım. Bu sırayı da göstereyim arkadaşlar. Pardon, diğer rengimize geçeceğiz şimdi. Şimdi pembemize geçelim. Hemen elimdeyken pembemize bir tane buradan bir zincir çekiyorum diğer yere bağlantı yapabilmek için. Bakın, burada bir tane zincir çektim. Bunun içinden geçtiğim bir tane sıkıştırma zinciriyle pembemize atlamış oldum. Beyazımızı da geri dönmüştük. Şöyle çekiyorum ki dibi gevşek olmasın. Şimdi burada yine kenarda olduğu için iki tane zincir çektim. Hemen bu fıstığımın tepesine batıyorum. 1 2 3. Bakın, 3 tane yaptım. Hepsini bir topladım. Bir sıkıştırma zinciri, bir örümcek yapıyorum. Bakın. Hemen yine ne yapıyorum? Buradaki fıstığımın dibine gelip batıyorum. Burada yine sevgili arkadaşlar ipimi uzatıyorum. Hemen 3 tane aynı yere batıyorum. Fıstıkların tepesine. 2 3. Bakın, fıstığımı topladım. Bir zincirle sıkıştırdım. Örümcek yapıyorum. İpimin arasına girerekten bir zincirle sıkıştırdım yine. Hemen gelip ne yapıyorum? Buradaki fıstığımın dibine gelip batıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakın, uzattım ipimi. Hemen tekrar başını doladım. Fıstığımın dibine 3 defa 1 2 3. Hepsini bir topladım. Tekrar örümcek. Yaptım örümceğimi. Hemen ne yapıyorum yine? Geliyorum fıstığımın dibine. Battım. Tekrar bacağımı uzattım. Bunun yani bir örümcek bir fıstık, bir örümcek bir fıstık diye gidiyor arkadaşlar. Tekrar aynı yere 3 defa. 1 2 3. Tekrar fıstığımı topladım. Bir tane örümcek yapıyorum. Arasına batıyorum. Geliyorum yine ne yapıyorum? Fıstığımın dibine batıyorum. Yine buraya ne yapıyorum? 3 tane ipimi uzattım. 3 kere aynı yere batıyorum. 1 2 2 3. Hepsini bir topladım. Bir zincirle sıkıştırdım, geriye döndüm. Bakın. Bakın arkadaşlar. Tekrar aynı geri döndük ya arkadaşlar. Bu fıstığımızın önüne geri dönerken bu fıstığımızın üzerine aşağıda yaptığımız gibi hemen bir fıstık daha yapıyoruz. 1 2 3. Hepsini bir topladım. Yine bir örümcek. Yine ne yapıyorum? Fıstığımın dibine gelip batıyorum. Bu sırada arkadaşlar elimi takip edin siz. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde devam edelim, elimi takip edin. Evet, annemin örgü dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalında sizlerle olmaktan ben çok mutluyum sevgili arkadaşlar. İnşallah sizler de benimle olmaktan mutlusunuzdur. Sizlerin takiplerinizde kalıcı olmanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Kalıcı olan bütün arkadaşlarıma ben geri dönüş yaparım. Benim takip etmek pardon, burada yanlış yaptım. Hemen örümcek yapacağım. Beni takip etmek isteyen arkadaşlar, Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın grubum var Facebook'ta.
Kapalı grubum var. Oradan da takip edebilirler sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın ve Hatice Gökcan isminde bir tanesi. Bir tanesi de Selma Doğan Aydın olarak yine Annemin Örgü Dünyası olaraktan iki grubum var. Kanalımın dışında sevgili arkadaşlar. Evet, yavaş yapıyorum ki anlayın diye sevgili arkadaşlar. Oralara da gelip beni takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kanalımda da devamlı takipçin olursanız çok memnun olurum sevgili arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar. Yarım saatte yapıp kullanabileceğiniz bir lif sevgili arkadaşlar bu. Gerçekten çok basit ve çok gösterişli. Kızlarınızın çeyizinde dürülükler yapıyorlar ya arkadaşlar, dürülük lifler. Dürülük lifler, biz dürü deriz bohçaya konan liflere. Bohçasına kızlarınızın koyabilirsiniz. Yani hediyelik bohçaların içine koyabilirsiniz. Hediyelik götürebilirsiniz. Yani o kadar basit, o kadar kullanışlı bir lif ki hemen çok da çabuk köpüren, hemen yani kullanabileceğiniz, kullanmak istediğinizde hani hemen köpürüveren, o kadar kullanışlı, güzel mi güzel bir lif sevgili arkadaşlar. Çok basit arkadaşlar, yapılışı da gösterdiğim gibi. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde. Bakın bu şekilde. Size anlattığım gibi bu şekilde hep aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın. Yani şu yaptığımız bunun aynısı bu şekilde siz de renk yapabilirsiniz. Ben daha bir canlılık versin diye bir renk koydum, bir beyaz koydum. Bir mavi, bir beyaz, bir sarı, bir beyaz, bu şekilde renkledim. Evet sevgili arkadaşlar, örneğimizin anlatımı bu kadar. Hep bu şekilde devam ediyor. Kenar süsünü siz dilediğiniz gibi istediğiniz süslemenizi yapın diye ben kenar süsü buna koymadım, fakat bunda çok basit bir kenar süsü koydum. Bakın, bir örümcek, 3 zincir yaptım. Örümceğin tepesine 2 kere battım. Bir örümcek yaptım. Örümceğimizin hemen fıstığımızın tepesine battım. Tekrar örümcek yaptım. 2 zincir battım tepesine. Tekrar örümcek yaparak örümceğimizin dibine battım. Hemen bunu da şurada göstereyim size sevgili arkadaşlar. Örneğimizin yapılışı bu kadar sevgili arkadaşlar. Hemen diğer lifimde, eğer bu kenar süsünü kullanmak isterseniz sevgili arkadaşlar, hemen kısacık şurada onu da göstereyim size. Evet, kenarıma battım, bakın bir örümcek yapıyorum. Hemen 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı zincirin tepesine battım. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı zincirin örümceğin tepesine battım, bakın bu şekilde. Tekrar örümcek yapıyorum, bakın. Hemen bak şuraya, hemen pembemizin üzerine şu şekilde batıyorum. Bakın sevgili arkadaşlar, bir tane daha yapayım. Bir örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen örümceğimizin tepesine battım. 1 4 daha 2 3 4 zincir çektim. Hemen aynı yere bir daha battım. Tekrar bir örümcek yapıyorum, bakın. Hemen geliyorum şu tepeye, şuraya batıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Kenar süsü de yapmak isterseniz bu şekilde devam edeceksiniz. Evet arkadaşlar, örneğimizi size kısacık anlattım. Lifimiz bu. Bakın lifimiz bu. Çok harika, kullanışlı bir lif. Yarım saatte yapabileceğiniz renk şu şekilde, bakın. Çok muhteşem, güzel bir lif. Evet, sizlerle birlikte olduğum için ben çok mutluyum sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalında benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, esenle kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.